Kur'an'da geçen sekar kelimesinin sayısal değeri 666 olabilir mi? Eğer öyleyse, üzerinde 19 var ayeti aslında neyi işaret ediyor? Ben Atabey Simurkan. Önceki videoda 19 sayısının bizzat kendisinin, 666 sayısının bizatihi kendisiyle eşit ve denk olduğunu numerolojileri üzerinden görmüştük. Şimdi ise sizi, üzerinde 19 var ifadesinde, dişil o zamiriyle kendisinden bahsedilen kelimeye götürmek istiyorum. Bu kelime, Müddessir 26. ayette bahsedilen sekar kelimesidir. Hatırlarsanız 666 sayı değerindeki düşünüp ölçüp biçen kişi hakkında. Onu sekarda musallaya yatırıp tamamen yakılan kurban yapacağım deniyordu. Musallaya yatırıp tamamen yakılan kurban yapacağım ne demek, oraya da geleceğiz, ancak bu, başlı başına bir video konusu. Bu ayet, iki kelimeden oluşmakta olup, ikincisi sekar kelimesidir ve yalın bir kelimedir. İlk kelime ise bir cümle olup, birlikte yazıldığı için tek bir kelime kabul edilir, hakikatte ise iki ögeden oluşmaktadır. Bunlardan biri fiil olan, musallaya yatırıp tamamen yakılan kurban yapacağım anlamındaki seusli kelimesidir. Diğeri ise tümleç durumundaki hi, yani onu, kişi zamiridir. Biliyorsunuz burada, onu, diye bahsedilen kişi, 18. ayette geçen, düşünüp ölçüp biçen kişidir. Yazım olarak tek bir kelime olan onu musallaya yatırıp tamamen yakılan kurban yapacağım ifadesi, esasında iki kelimeden oluşan bileşik bir kelimedir. Buna göre şimdi onu, zamirini ayırıp iki ayrı kelime olarak değerlendirdiğimizde, yalnızca seusli kelimesinin, şekli katlama usulüne göre numerolojisi 1919'dur. Ayetin tamamına baktığımızda, yani seuslihi sekar, dediğimizde ise, ters klasik sıralama usulüne göre numerolojisi yine 1919'dur. Evet, üzerinde 19 var şeklinde bahsedilen yer olan sekarın, Müddessir suresinde ilk geçtiği ayet olan 26. ayette, onu sekarda musallaya yatırıp tamamen yakılan kurban yapacağım ifadesinin üzerinde, katmerli şekilde çifte 19'ların olması garip değil. Bunu bizim için önemli kılan husus ise, numeroloji ilminin, sekarın üzerinde bile 19'u göstermesi ve harflerin rakam olarak okunması demek olan numerolojinin, metin çözümlemesinde ne kadar gerekli bir alet ilmi olduğudur. Müddessir'deki ilk sekarın, üzerinde 19 var olduğu aşikar olduğuna göre, şimdi de gelin, içinde sekar kelimesi bulunan tüm ayetleri bir araya getirip toplayalım. Kur'an'da toplam 4 tane sekar kelimesi bulunmaktadır. Bunlardan 3'ü, Müddessir suresinde yer alırken, geriye kalan bir sekar ise, Kamer suresinin 48. ayetinde bulunmaktadır. İçinde sekar kelimesinin bulunduğu bu 4 ayeti bir araya getirip numerolojisini hesapladığımızda vardığımız netice yine şaşırtmıyor. Nitekim bu ayetlerin, ters klasik sıralama usulüne göre numerolojisi 1221'dir ki, bu rakam biliyorsunuz, üzerinde 19 var ayetinin, ta-i merbutasına ha harfinin sayı değeri verildiğinde çıkan neticedir. 1221 sayı değerini veren iki Kur'an ayetinden biri, En'am suresinin 7. ayetidir ki, bu ayetin ismi numerolojisi 6660'tır. İşte size yine ve yeniden hem üzerinde 19 varın, hem de üzerinde 666 varın matematiği. Dahası, içinde sekar kelimesinin geçtiği bu 4 ayetin klasik sıralama usulüne göre numerolojisi 3912'dir ki, bu sayı değerinde Kur'an'da tek bir ayet bulunmaktadır. İsra suresi 78. ayet. Bu ayette göze çarpan bir ifade vardır ki, bu ifade, ayet içinde 2 defa tekrar eden Kur'an-el Fecir ifadesidir. Şimdi sıkı durun. Kur'an-el Fecir ifadesinin numerolojisi 666'dır. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Ayette çifte Kur'an-el Fecir mevcut, yani çifte 666. Şimdi ise şöyle yapıyoruz. Sadece Müddessir suresinde, içinde sekar kelimesinin geçtiği ayetleri bir araya getirip topluyoruz. Bu 3 ayetin toplam numerolojisi 1900'dür. Bu sayı değerinde Kur'an'da tek bir ayet bulunmaktadır. Bu ayet Yunus suresinin 76. ayetidir. Bu ayet klasik sıralama usulünde normal hesaplamaya göre 1900 sayı değerini verirken, düz hesaplamaya göre 361'dir ki, bu rakam, 19 çarpı 19'dur. Dahası, bu ayet toplam 38 harften oluşmaktadır ki, 19 artı 19 demektir. Şimdi dikkat, bu ayet, Kur'an'da baştan 1440. ayettir. Peki nedir 1440? Ne demiştik? Kur'an'da toplam 4 tane sekar kelimesi bulunuyor demiştik değil mi? Şimdi gelin, sadece bu 4 sekarı toplayalım. Evet, 4 tane sekarın klasik sıralama usulünde normal hesaplamaya göre numerolojisi 1440'tır.
Şimdi göreceğiniz olgu, Sekar'a bakış açınızı kökten değiştirecek türden bir batıni bilgidir. 1440 rakamının bini, malumunuz şekli sıralama usulüne göre 19. harf olan gayın harfinin numerolojisidir. Geriye kalan 3 haneli 440 rakamı ise, 290+150 işleminin sonucudur. İşte size Meryem. Zira Meryem ismi 290 sayı değerindedir. Ve işte size İsa. Nitekim İsa isminin numerolojisi 150'dir. Yani 1440 dediğimizde İsa Meryem mevcut ve üzerlerinde 19 var. Daha önce sıfatları ve sure adı üzerinden ulaştığımız bu iki figürün ehli kitap için çok şey ifade ettiği izahtan varestedir. Son bir şok, 4 Sekar'ın, klasik, düz hesaplamaya göre numerolojisi, 216'dır. Evet, Meryem ve İsa'nın üzerinde 19'un var olduğu 4 Sekar, aynı zamanda 216'dır, yani 6 çarpı 6 çarpı 6. Evet, metinler konuşur, biz dinleriz. Ben Atabey Simurkan. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.